Merhabalar efendim. Kadınların orgazm taklidi neden yaptıklarını konuştuk. Anlamanın 6 basit yolunu konuştuk. Biraz daha geniş olarak bu konuyu biraz daha irdelemek istiyorum. Onun için de bir video daha hazırladım sizin için. Şimdi kadınlar orgazm olurken ölçülü sesler çıkaramaz. Yani çok fazla çığlık atması, abartılı sesler çıkarması bunun orgazm olduğu anlamına gelmiyor. Genellikle bu çığlık atmalar bu filmlerden falan öğrenilen sahnelerin etkisiyle yapılan şeylerdir. Eğer ki partneriniz böyle filmlerden öğrendiği çığlık atma gibi abartılı sesler çıkartıyorsa sevgili beyler siz ne yapabilirsiniz? Böyle kısık bir ses tonuyla neredeyse fısıltı halinde konuşursanız o da fısıltıya dönerse evet iyi. Ama o çığlık atmaya devam ediyorsa bu taklit yaptığının göstergesi olabilir. Siz partnerinizin orgazm olduğunu düşünüyorsunuz sevgili beyler. Ama işte o sırada işte sizinle konuşuyorsa, hadi daha hızlı falan gibi şeyler söylüyorsa o zaman da şüphelenebilirsin. Çünkü orgazm olan kadın genelde çok konuşamaz. Bunu daha böyle beden diliyle hızlanmanızı ister ya da kendisi hızlanmaya çalışır. Anladınız mı? Yani hadi hızlı falan bu noktada taklit yapıyor olabilir. Diğer bir konu bu konuyla ilgili penisin idaresini ona bırakın. Eğer vajina içindeki duvarlarındaki hareketleri kendi idare ediyorsa, kendi hızı ritmi ayarlıyorsa siz de vajina kaslarının o ritmik kasılmalarını hissedebilirsiniz. Orgazm anında kadının 3 ile 15 vajina girişindeki kaslarda ve rahiminde ritmik, klonik kasılmalar olur. Eğer idareyi verdiğiniz zaman bu kasılmayı hissederseniz evet partneriniz orgazm oluyordur. Ama bu kasılmayı hissetmiyorsanız geçmiş olsun diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ona mı geçmiş olsun, size mi geçmiş olsun? Bence ona geçmiş olsun. Keşke söylese de olmadığını taklit etmek zorunda kalmasa. Bir diğer maddeye geçecek olursak, kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi orgazmdan sonra vücutta melatonin salgılanıyor, serotonin salgılanıyor, oksitosin salgılanıyor, prolaktin salgılanıyor. Yani ilişkiden sonra böyle bir dinlenme ihtiyacı hissediyor. Kadınlar evet cinsellikten sonra sarılmak isterler, konuşmak isterler ama öyle hemen yataktan da kalkıp tuvalete gitmezler ya da telefonu açıp bakmazlar. Eğer bir dinlenme ihtiyacı içinde değilse o noktada da partnerinizin taklit yaptığını düşünebilirsiniz. Şimdi kadınlar sevdikleri erkekleri kendilerini özel hissettirmek için orgazm taklidi yapıyorlar. Ancak kendileri bu taklidi yaptıkça cinsellikten soğumaya başlıyorlar. Aslında sevgili kadınlar orgazm taklidi yapmak yerine ya da sevgili beyler bu işte yalana inanmak yerine İlişki sırasında onu neyin heyecanlandırdığını, erojen bölgelerinde hangi bölgelerin haz verdiğini yönelik bu bölgeye çalışırsanız aslında hem kadın hem de siz mutlu olacaksınız. Sevgili kadınlar kendinize bunu çok görmeyin. Orgazm olma yeteneğiyle dünyaya geldiniz ve buna hakkınız var. Çünkü bunu yaşadığınız zaman hem ruhsal olarak hem psikolojik olarak iyi hissedeceksiniz. Bu da partner ilişkinize olumlu olarak yansıyacak. Sevgili kadınlar, siz cinsel ilişki sırasında gerçekten hazın doruklarına çıkıyorsanız okey, sorun yok. Ama ulaşamıyorsanız, hani bir Hollywood filmi var, Meg Ryan'ın Harry ve Sally tanışınca orada Meg Ryan'ın bir efsanevi bir performansı var orgazm taklidiyle ilgili. Şimdi böyle bir performans içindeyseniz süper, ne ala. Şimdi Shakespeare demiş, olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Taklit değil, gerçekten olmayı hedefinize alın ve bu problemleri, kafanıza takılan problemleri, orgazm problemlerini mutlaka partnerinizle paylaşın. Partnerinizle rol yapmanız nedeniyle bir süre sonra siz cinsellikten soğumaya başlayacaksınız. Partneriniz anlamasa bile bir süre sonra o hisler ona geçmeye başlayacak. Ne var ki gerçekten yaşanmadan bir cinsel hayat sizi bekleyecek. Eğer ki uyarılma probleminiz varsa, erojen bölgelerinizi tanımıyorsanız bunları partnerinizle konuşarak keşfetme yolculuğuna çıkın. Kafanızı karıştıran, cinsel hayatta gerçekten de keyif almanızı engelleyen bütün sorunların üstesinden bu şekilde gelebilirsiniz. Şimdi bu bahsettiğim 6 basit yöntem ve sonradan eklediklerime ek olarak bazı vücutta fizyolojik değişiklikler de olur. Şimdi kadın orgazm olduğu zaman nefes alışverişi tıpkı sizin boşalmanızda olduğu gibi 2 kata yakın artar. Tüm vücudunda bir sıcaklık artışı olur. Beraberinde kalp atışlarında artış olur. Göz bebeklerinde büyüme olur. Göğüs uçlarında dikleşme olur. Ve dudakları normalden biraz daha koyulaşır ve büyür. Bu tarz fizyolojik değişikliklerle bedeninde var mı yok mu diye
partnerinizin böyle göz ucuyla kontrol edebilirsiniz. Ama ve lakin benim size önerim bunu konuşmanız. Evet, kadın size konuşmadığı sürece siz bu ufak tefek tiyolardan yol alarak, böyle incitmeden konuşarak, cinsel uyarıya verdiği beden yanıtlarını gözlemleyerek partnerinizle konuşmanızda yarar var. Bir videonun daha sonuna geldik. Sevgili kadınlar, orgazmınıza odaklanın. Hangi alanda erojen bölgeleriniz uyarılıyor fark edin. Partnerinizle konuşun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.